Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Bugüne kadar Fonersi'den gelen çok sayıda ölçü aleti vesaire cihazların incelemesini yaptık. Bugün de bu harika kutuda harika bir cihaz var. Fonersi CWM, onu inceleyeceğiz. Ürüne dışarıdan baktığımız zaman puntalama cihazı olarak görünse de aslında tam bir güç bankası diyebiliriz. Telefonlarımızı, tabletlerimizi, yani 5 voltla şarj olabilecek veya 5 voltluk aydınlatma cihazlarımızı bu cihaz üzerinden çalıştırabileceğiz. Öncelikle kutu açılımını görelim. Daha sonra detaylı bir şekilde Fonersi CWM, onu incelemeye devam edelim. Öncelikle CWM'nin malzeme kalitesine şöyle bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir malzemeden üretildiğini şöyle baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Arka tarafına baktığımız zaman burada bir ayak olduğunu görüyorsunuz. Bundan önce incelediğim üründe bu yoktu. Cihazın arka kısmına baktığımız zaman 5000 mAh, 5 volt 2 amper, 5 volt 2.1 amper gibi cihazın modeli ve çıkış amperini falan buradan görebiliyoruz. Cihazın üst kısmına baktığımız zaman burada bir reset deliğinin olduğunu görüyoruz. Herhangi bir donma vesaire ekranda olduğu zaman buradan bir iğne ile cihazımızı resetleyerek fabrika ayarlarına döndürebiliyoruz. USB ve Tip-C girişi ve power butonunun burada olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 2 adet giriş soketi ve 3 adet butondan oluşuyor. Cihazımızı açalım. Cihazımız hızlı bir şekilde açıldı ve renkli bir ekranla karşılaştık. 5 volt 2 amperlik bir adaptörle şarj etmeye başladık. Şarja takar takmaz aşağıdaki yeşil ışık göz kırpmaya başladı. Özellikle kaynak yaparken ve powerbank olarak kullanmak istediğimiz zaman şarjı mutlaka fulllemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir kenara bırakalım şimdilik. Ekran üzerinde gördüğünüz parametrelerden kısaca bahsetmek istiyorum. En solda bir yeşil uyarı ışığı var. Bu da cihazın kullanımı hazır olduğunu gösteriyor. Yan tarafta pilin doluluk oranı 4.05 volt. Pilin BMS devresi üzerinden gönderilen ısı derecesi. Burada bir hoparlör işareti var. Bu da sesli uyarının açık olduğunu gösteriyor. Yan taraftaki pil ikonundan da pilin doluluk oranını görebiliyoruz arkadaşlar. Alt kısma baktığımız zaman preheat, yani ön ısıtma ayarlarını buradan yapabileceğiz. İkinci sırada pulse, darbe ayarlarını değiştirebilirsiniz. Yön butonlarını tıklayarak buradaki milisaniyeleri 0,1 ile 30 milisaniye arasında ayarlamamız mümkün. Varsayılan 10'du. Daha sonra menü butonuna basıyoruz. Üçüncü sıraya indiğimiz zaman interval, buradan da ayarlarımızı ok işaretlerini kullanarak milisaniye cinsinden yapabileceğiz. Dördüncü ve son kademede DAS konnektör. Burada da kutucuk içerisinde 1 harfini görüyorsunuz. Buradan 5'e kadar ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor: propları kaldırmadan kaç kere puntalama yapacağımızı buradan 1 ile 5 arası ayarlayabiliyoruz. En alt banta baktığımız zaman anlık çekilen amperi cihazla yaptığımız puntalama işleminin bir bakıma sayacı diyebiliriz. Yani burası şu anda 0. Biraz sonra her yaptığımız puntalamada buradaki rakam işleyecek. Yani bir bakıma yaptığımız işlemin sayısını buradan görebileceğiz arkadaşlar. Tam 3 adet koruma mevcut. Bu 3 adet korumayı buradan izleyebilirsiniz. Buradaki ünlem işareti kırmızıya döndüğü zaman cihazımızı kesinlikle çalıştırmıyoruz, kullanmıyoruz. Düşük voltaj uyarısı, kısa devre uyarısı ve sıcaklık uyarısını buradan izleyebiliyoruz. Yani bir bakıma izleme monitörü de diyebiliriz. Buradaki butona uzun süre basılı tuttuğumuz zaman ayarlar geliyor. Ayarları da buradaki ok butonlarıyla değiştirebileceğiz. İkinci sırada aralık süresi, üçüncü sırada otomatik kapanma süresi. Şu anda 30 dakika. Cihazı açık unuttuğunuz zaman 30 dakika sonra kendiliğinden kapanacaktır. Işık ayarını yapabiliyoruz. Yani ekrandaki şu ışığı kısabilirsiniz.
Buradan da bip sesini yani buzzer sesini ayarlamamız mümkün. Kapatabiliriz de, tamamen açabiliriz de. Dil seçenekleri var. Zaten İngilizce ve Çince'den oluşuyor. Buradan da ekranımızın yönünü çevirebiliyoruz. Tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi ekranın yönü öbür tarafa döndü. Bu kısımdan da cihaz içerisindeki ısıyı limitleyebilirsiniz. Düşük voltaj uyarı ayarlarını 3.7 volt ile 4 volta kadar ayarlayabiliyoruz. Buradan da kısa devre uyarı modunu açık ve kapalı hale getirebiliyoruz. Biz açık halde tutalım. Bu kısımdan da fabrika ayarlarına geri dönebilirsiniz. Tüm ayarları sıfırladım. Sıfır bir cihaz gibi davranmaya başladı. Anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi gelin testlerimizi yapalım ve videomuza son verelim. Sarı ledimizi de test edelim. Proplarımızın ucunda gelen koruyucu plastikleri çıkarıyoruz. Olması gereken yerlere takıyoruz. Propları birbirine değdirdiğimiz zaman buradaki sarı ışığın yandığını, uyarı verdiğini görüyorsunuz. Proplarımızdan birisini punta yapacağımız noktaya dokunduruyoruz. Propları kesinlikle bastırmıyoruz. Sadece şöyle dokundurup bırakıyoruz. Gayet başarılı bir atım yaptı. İkinci puntayı yapıyoruz. Gayet temiz bir puntalama yaptı. Diğer tarafta yapalım. Temiz ve başarılı bir puntalama yaptık. Şimdi gelin ayarlarımızı yükseltelim. Az önce 0.8 milisaniyede olan ayarlarımızı 10 milisaniyeye çıkardık. 10 milisaniyede biraz daha derin punta vurduğunu fark ettim. Isıtma süresi sonunda zaten şu anda. İkinci sıradaki pulse ayarını yükseltiyorum. 20'ye kadar çektim. İkinci sıradaki interval ayarında 20 milisaniyeye çıkardım. Şimdi bir de böyle deneyelim. Puntalamayı gayet temiz yaptığını söyleyebilirim arkadaşlar. Ayarları yükselttikçe buradaki puntalama derinlikleri daha da belirgin oluyor, görüyorsunuz. İyi bir puntalamanın olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Nikelin yarısı pilde, yarısı burada kaldığı zaman bu durumda kaliteli bir punta yaptığını anlayabiliyoruz. Penseyle ancak çıkarabiliyoruz. Başka türlü çıkmıyor arkadaşlar. Yüksek ayarlarda bir puntalama daha yapacağım. 10 milisaniye, 20-20 milisaniyede bu şekilde derin bir puntalama yapabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki milisaniyeleri biraz daha artırmak istiyorum. Intervalın limiti 20. Pulse yani kaynak akım milisaniyesini sonuna kadar çekeceğim. 30 milisaniye. Preheat ayarları zaten şu anda limitinde, yani 10 milisaniyede. Şimdi bir daha deneme yapalım. Ayarları en sona çektiğimizde bu şekilde derin bir puntalama yaptığını görebiliyoruz. Mükemmel bir puntalama yapıyor arkadaşlar. Kesinlikle çıkmıyor. Penseyle falan çekip kopartmak gerekiyor. Başka türlü çıkmıyor arkadaşlar. Yani pil üzerinde parçacıklar kalıyor. Bu şekilde bir motor üzerine puntalama yapacağız. Bu durumda buradaki ayarları biraz yükselteceğim. Interval ayarını 15, pulse ayarını da 15'e yükseltiyorum. Preheat ayarı 10 milisaniyede zaten sabit o. Gayet güzel. Yani sadece pil değil, bu şekilde işçiliklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle çıkmıyor. Güç uyguluyorum. CR2032 pil var. Bu pil üzerinde bakalım başarılı oluyor mu? Bazen bu pillere de punta yapmamız gerekebiliyor. BIOS pilleri özellikle laptoplarda punta yaparak lehimler atmamız gerekebiliyor. Bir bakalım burada başarılı olacak mı? Gayet düzgün oldu. Laptop BIOS'larında soketsiz geliyor piller. Bu şekilde bu kısmına kablo lehimleyerek BIOS pilinizi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine kablo lehimleyerek pilinizi anakart üzerine yerleştirebilirsiniz. Her kullanmadan sonra proplarımızın uç kısımlarını bu şekilde bir ince zımparayla temizlemenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda propların uçlarının sıkı olmasına dikkat ediyoruz. Çok yoğun kullanımlarda uçlarınız yıprandığı zaman yedek uçlarda kullanabilirsiniz. Her kullanımdan sonra, özellikle uzun kullanımlardan sonra mutlaka cihazınızı şarja takıp tamamen full dolu hale gelmesini tavsiye ediyorum.
Umarım faydalı bir inceleme videosu olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Baştan da söylemiştim. Ürüne ait satış linki aşağıda olacaktır. O linkten girerek bu veya buna benzer cihazı atölyenize kazandırabilirsiniz. Görüşmek üzere.